Herkese tekrardan merhaba. Uzun zaman oldu görüşemedik. Bu sefer ciddi mazeretim vardı. Videonun sonunda söyleyeceğim. Bu videonun konusu trading hesabımızı nasıl yönetmeliyiz? Biliyorum risk diye çok kafa ütüledim. Farkındayım ama biz bir bina inşa ediyoruz. Öyle düşünelim. Bu binanın temelini ve duvarlarını risk yönetimi, psikoloji, disiplin gibi kavramlar oluşturuyor. Bu binanın çatısını strateji, metodoloji, analiz yöntemleri gibi kavramlar oluşturuyor. Bizim güzel bir bina yapabilmemiz için hepsine ihtiyacımız var. Hepsi önemli bizim için. Fakat şöyle düşünün. Şurayı hiç görmeyin, çatısının olmadığını düşünün. Kışın soğuk olabilir. Yaşarsın. Dam akabilir. Yaşarsın. Yazın sıcak olabilir. Yaşarsın. Hayatta kalabilirsin. Şimdi bir de şurayı kapattığımızı düşünün. Bu ne anlam ifade ediyor? Ne yapabiliriz bununla? Bununla yapsak çardak yaparız kendimize. Sundurma yaparız. Bunlar tek başına hiçbir işe yaramazlar. Tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Hokus pokustan bir adım öteye gidemezler. Yani bunların hepsine bizim ihtiyacımız var. Ben en çaylak olduğum dönemlerde bile bundan 6 yıl önce filan şunları çok iyi uyguladığım için hep piyasalarda hayatta kaldım. Evet, ben de kaybettim. Benim de hesabım aşağıya doğru gitti. Ben de sıkıntı yaşadım. Yani siz de yaşadınız, biliyorum. Yalnız değilsiniz, merak etmeyin. Ama hesabımı hiçbir zaman sıfırlamadım. Her zaman hayatta kaldım. 6 yıl önce de piyasalardaydım. Bugün de piyasalardayım. 6 yıl sonra da piyasalarda olacağım. Sizler de bunları güzel uygularsanız siz de bunu yapabilirsiniz. Anlatmaya çalıştığım şey bugüne kadar yaptığım videolarda hep buydu. Vurgulamaya çalıştığım şey buydu. 25 tane filan video oldu. Bakın, trading anlatıyorum. Daha hiç doğru düzgün grafik açıp grafik üzerinden bir şey yapmadım doğru düzgün. Neden? Çünkü buradaki temelleri sağlam attıktan sonra bunun üzerinde yapacağımız işlemler bizim işimize yarayacak. Bunlar olmadan şunların hiçbir anlamı yok. Gerçekten buna inanabilirsiniz yani. Şimdi bu videonun konusu trading hesabımızı nasıl yönetmeliyiz aslında, onunla alakalı. Şimdi o konuya geçelim. Portföyümüzü belirledik. Belli bir rakamımız var. Hepimizin hesabı farklı. Kimimizin çok parası var, kimimizin az parası var. Ve trade edeceğimiz hesabı, rakamı belirledik. Bu belirlediğimiz rakam trade ederken %70'in altına düşmemeli. Biz buna İngilizce maximum loss diyoruz. Durmamız gereken yer. %70'in altına düşüyorsa olmuyor demektir. Peki neden %70? Farz edelim ki 10.000 lirayla başladınız. Yani bu rakamı yazmamın özel bir sebebi yok. Hesaplaması kolay olsun diye yazdım. 10.000 liranız var, 10.000 dolarınız var, 10 milyon dolarınız var. Hepimizin hesabı farklı. Şimdi şunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız lazım. Biz bu işi, bu hesap yukarı gitsin diye yapıyoruz. Bunu düşürmek için yapmıyoruz. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız lazım. Çünkü bu işi yaparken bunu unutabiliriz. Gerçekten. O sebepten dolayı bu her zaman aklımızın bir köşesinde durmalı. Peki işlem yapmaya başladık. Ne demiştim ben? %70'in altına düşmemeli. Hep birlikte birazcık şöyle bir hesap kitap yapalım. 9.000, 8.000, 7.000. Durmamız gereken yer burası. %30 gittiğinde, artık buraya düştüğünde buradan daha da aşağıya düşmemesi lazım. Peki neden böyle? Diyelim ki 10.000 lirayla başladık. İşlem yaptık. İşte pozisyonlar stop oluyor. Bu geldi 9.000'e düştü. Şöyle bir hesap yapalım. Ben ilk başladığımda 10.000 liram vardı. Artık 9.000 liram var. Benim tekrar 10.000 liraya ulaşabilmem için, yani o hesabı artırabilmem için 1.000 liraya ihtiyacım var. Doğru değil mi? Peki ben 9.000 lirayla 1.000 lira kazanmam gerekiyorsa yüzde kaç kazanmam gerekiyor? Bakın, matematik dersi, içler dışlar çarpımı. %11,11 gibi bir rakam çıkıyor. Bu buraya düştüğünde benim tekrar bunu geriye çıkarabilmem için
%11,11'lik bir kazanç elde etmem gerekiyor. Diyelim ki 8'e düştü. 8.000'e düştü. Şuraya geldi. 8.000'den 10.000'e ulaşabilmem için tekrardan hesaplayalım burayı. 8.000 lirayla 10.000'e ulaşabilmem için 2.000 lira kazanmam gerekiyorsa yüzde kaç kazanmam gerekiyor? %25 kazanmak gerekiyor. 8.000'den 10.000'e çıkabilmem için %25'lik bir kazanç elde etmem lazım. Peki devam ettik diyelim ki 8'den 7'ye düştü. 7.000 lirayla 10.000'e ulaşabilmem için 3.000 lira kazanmam gerekiyorsa yüzde kaç kazanmam gerekiyor? %42,85 gibi bir rakam yapıyor. Daha aşağısını yapmıyorum. Bu hesap 5.000 liraya düşerse artık benim 5.000 lirayla 10.000 liraya ulaşabilmem için %100'lük bir kazanç elde etmem gerekiyor. Buraya kadar olan kayıplar kabul edilebilir bir seviye. Bu rakamın daha da altına düşerse artık orası kabul edilebilir bir seviye olmaktan çıkıyor. Artık geriye dönüş zorlaşıyor. Psikoloji bunun altında artık psikolojik olarak çok daha büyük baskı hissedeceğiz. Bir tür sarmala gireceğiz. O sarmalın içerisinde sürekli kaybetmeye devam edeceksiniz. Bunu yaşayacaksınız mutlaka. Yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. O sebepten bizim maksimum loss dediğimiz maksimum kayıp 7.000'e kadar olmalı. Peki düşerse ne yapacağız? 7.000'e düşerse yani %30'unu hesabımızın kaybedersek ne yapacağız? Düşmeyecek işte. Amaç o zaten. Yani bunu buraya düşürmemek. Bunu artırmak, yukarı götürmek, aşağıya düşürmek değil. Düşmemesi gerekiyor. Düşmemesi için bu hesaba çok güzel bir planlama yapmak gerekiyor. Ben işlem başına alınması gereken riskle alakalı olarak bir video yapmıştım daha öncesinde biliyorsunuz. O videoyu izlemeyenler izleyebilirler. Kartlara eklerim. Peki işlem yapmaya başladık. Diyelim ki 10 vardı, 9'a düştü. Sıkıntı yapmayın. Yani böyle bir durumun içerisindeyseniz üzmeyin kendinizi. İşlem başına riski düşürün. Biraz daha düşük riskle devam edin. Ve neden düştüğünü araştırın. Birçok sebebi olabilir. Bozuk bir psikolojiyle işlem yapıyor olabilirsiniz. Güzel bir risk yönetimi uygulamıyor olabilirsiniz. İyi bir oyun planınız olmayabilir. Büyük ihtimal bunlardan kaynaklıdır zaten. Oyun planı olmadığı için, rastgele işlem açıldığı için muhtemelen böyle oluyordur. Eğer piyasalarda rastgele işlem açıyorsanız bütün paranızı bitireceksiniz. Garanti veriyorum. Belli bir planınız yoksa, belli bir planda hareket etmiyorsanız, istediğiniz risk yönetimini de uygulasanız dahi, benim fikrim öyle, çok iyi risk yönetimi uygulamak da yetmiyor bence. Belli bir planda gitmek gerekiyor. Eğer öyle bir oyun planınız yoksa ve o oyun planınıza sadık kalmıyorsanız, rastgele işlem açıyorsanız bütün paranızı bitireceksiniz. Diyelim ki 9'a düştü. Sıkıntı yapmayın, işlem başına riski düşürün. O şekilde devam edin. İşler düzeldiğinde, eski haline geldiğinde eski risk yönetimiyle devam edebilirsiniz. Daha da aşağıya düşmemesi için çok güzel bir planlama yapabilirsiniz. Bunu buraya düşürmemek mümkün. Bana biri gönderse mesela bu hesap buradan buraya düştüğünde resimlerini, girdiği işlemlerini, resimlerini. Şimdi o kişiye sorsam ben nasıl bir strateji takip ettin diye. Çok büyük bir ihtimalle %90 o stratejiye sadık kalmadığı için onu kaybetmiştir. Sadık kalmadığı yerlere hemen tutarsızlıkları gösteririm. Yani benim göstermeme gerek yok. Kendisi de zaten kayıtlarını tutuyor. İşlemlerin kaydını tutmanın çok önemli olduğunu daha önce yaptığım bir videoda anlatmıştım biliyorsunuz. Kendi de gözlemleyebilir. Hatta o stratejiye sadık kalsaydı nasıl kazanacağını, en azından nasıl kaybetmeyeceğini de gösteririm. Stratejiye çamur atmak işin en kolay kısmı. Ama biz hiç kendimizi sorgulamıyoruz. Acaba ben o stratejiye sadık kaldım mı? O stratejiyi ben tutarlı olarak uyguladım mı? Bir kendimize bakmamız lazım. Sizler çok güzel planlamasını yapabilirsiniz bununla alakalı olarak. Umarım hesap yönetimiyle alakalı bu verdiğim basit hesap, basit bilgilendirme faydalı olmuştur. Videoyu bitirmeden önce eşimle benim Covid testlerimiz pozitif çıktı. Bundan yaklaşık 15-20 gün
15 gün mü? 15 gün önce falan test yaptırdık. Pozitif çıktı. Şimdi onunla ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ya insan ilk duyduğunda böyle tabii ki bir huzursuz oluyor. Acaba ne yaşayacağım duygusu oluyor. Yani insan beyni biliyorsunuz olumsuz düşünmeye hep yatkındır. Acaba hastaneye gidecek miyim? Acaba ciğerlerime bir şey olacak mı? Gibi. Çünkü piyango gibi bir hastalık. Yani öyle ben güçlüyüm, benim bünyem kuvvetli filan demeyin, etrafımızda duyuyoruz. Genç yaşta olup da hastaneye kaldırılıp solunum cihazına bağlananları. Biz soğuk algınlığı gibi atlattık. Çok büyük problem yaşamadık. Ama şanslıydık. Bir de erken teşhis çok önemli biliyorsunuz. Eğer koku almanızda böyle bir azalma, işte böyle teninizde ağrı, acı hissi, ne bileyim ishal gibi problemleriniz varsa mutlaka gidin bir testinizi yaptırın derim. Devlet hastanelerinde o testi kolay kolay yapmıyorlar. Bir doktorun yönlendirmesi gerekiyor. Özel hastanelerde yaptırabilirsiniz. 250 lira karşılığında yapılıyor. Erken teşhis çok önemli. Biz erken teşhis yaptığımız için kolay atlattık. Öyle söyleyeyim. Hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Hiçbir para sağlığımızdan daha önemli değil. Hiçbir trade sağlığımızdan daha önemli değil. O kadar dikkat etmemize rağmen ve çevremizde, bizim yakınımızda bu hastalığı geçiren olmamasına rağmen, yani hastalığın nereden geldiğini de bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. O kadar dikkat etmemize rağmen bu hastalık gelip bizi bulduysa, bu bizim suçumuz değil. Yani bizim suçumuz değil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere. Bu sefer giriş yapacağım. Tamam. Herkese tekrardan merhaba. Niye öyle acayip hareketler yapıyorsun ya? Sizi ne diyecektim lan ben? Tamam sen git hadi. Tamam gülme. Sen gülünce ben de gülüyorum. Gülme. Söz veriyorum bir daha gitmeyeceğim. Tamam ben de konuyu şey yaptıktan sonra.